Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Birazcık geciktim. Kusura bakmayın. Büyük krizler atlattım. Hatta yani böyle yayını yapmam bile yani yine benle ilgili yani şöyle uğraşlarım sonunda bu oldu diyebilirim. Çünkü iPhone'um takıldı, bozuldu, ekranı gitti. Yani böyle saçmalamaya başladı. Ve parolayı doğru girmiyor ve yüz tanıması da çalışmadı. Yani böyle olunca yüz tanıması olmadı. Parolayı girmeye çalışıyorum ve parolayı yanlış giriyor. 2'ye basıyorum, 9'a basıyor. 3'e basıyorum, başka şeye basıyor. Yani geriye gitmek istiyorum, yine sayıya basıyor ve otomatik olarak geriye gitmek istesem de bana yanlış parola girdirip sistemi kapatmaya doğru gidiyordu işte iş. Neyse ki yedek telefonuma ulaştım. Yedek telefonum kendi yerimde değildi. Başka yere gittim, telefonu çıkardım falan filan, yani böyle biraz şeylerle uğraştım. Biraz uğraşmalı ve koşturmalı bir gün oldu. Yoksa rahat rahat yayını yapacaktım. Bir yandan da yani bakın, ojeleri sürmeye, beyaz konsepti yapıyordum. Ojeleri sürmeye vaktim şimdi oluyor ancak. Yani olmadı. Durun bir dakika. Instagram'a da bir link koyayım ben. Bakın burada yayındayım diye. Ay, bu arada karar veremedim. Size de sorayım. Şu ayakkabılar mı? Ama değil herhalde ya. Bu sıkar. Yani değil mi? Bunu giymeyeyim. Çok kaba. Bugün bu değil. Evet. Birazdan düşürürüm ve diğer topuklularımı giyerim. Ne yapıyoruz? Yine parola istiyor. Ben YouTube'u yüklemedim ki. YouTube linki nasıl vereceğim? Bir de öyle bir şey var. YouTube linki şimdilik veremiyorum. Yani telefon her şey sıfır. Her şeyi sıfırdan yapıyorum. Yani böyle bir durum oldu. Evet, YouTube linki veremiyorum. YouTube linki verecektim ama bir dakika. Tablette var. Evet, tablette var. Neyse. Geliyorum bir dakika. Ya Merkür Retro'da değil. Niye böyle oldu anlamadım. Kendi kanalıma girebilirsem. Evet, tamam. Telefondan YouTube linki verecektim ama bir baktım telefonda YouTube yok. Yani her şey sıfır olduğu için tabletten size verebiliyorum. Evet, bu aklıma geldi. Tabletteki YouTube linki, yani şu anda tabletteki değil, tabletin bir önemi yok. YouTube linki. Telefondan YouTube linki verecektim ama bir baktım telefonda YouTube yok. Yani her şey sıfır olduğu için tabletten size verebiliyorum. Evet, bu aklıma geldi. Tabletteki YouTube link. Evet, ay sonunda. Bir bakayım yorumlara falan da. Beyaz çorap bence de olurdu. Hoş bulduk. Ya bu kadar bronzlaşmışken ben de dedim ki bu kadar bronzlaşmışken böyle beyaz giyineyim. Yes, I have high heels today, as always. Today I have a crisis, a kind of crisis, because my iPhone locked down, and
I found my second phone. Yes. Saçlarım dağınıklıktan, yani, saçlarımın havalı olmasının sebebi sadece stres. Stresten herhâlde kabardı. Yani, spor yapmıştım. Doğru dürüst yemeğimi bile yiyemedim, yani. Telefonla uğraşırken bir yandan uğraşıyorum, bir yandan şey yapıyorum. Yani, şu anda saçlarımın dağınık olmasının en büyük sebebi herhâlde karman çorman böyle koşturmam. Bu saç ona yarıyor. Çok bir şey yapmasan da eğer temizse gayet güzel oluyor. Ay, çok sıcak, yani, çorabı şu anda. Sonunda yayının sonunda, şeylere yayın olacak. Neydi adı? Kıdemli savaşçılara, imparatorlara. Hangi spor salonu? Gold Hills, not today Gold Hills. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, başlayalım. Evet. Bugün size okuyacağım konu kıyafetle de birleştirdim. Mikrofon da çalışmadı. Evet. Bugün okuyacağım konu size beyaz. Giyindim de o kadar. Siyah, yani mitoloji okumak istiyordum. Yani yine mitoloji olacak. Beyazla başlayalım. Bir kısım daha okuyacağım size. Yani mitolojiden bir karakterleri okuyacağım size. Evet, beyaz. Siyah ve kırmızının karşıtı olan beyaz, pozitif bir renk olarak toplumların kendi yüksek değerlerini ifade ederken kullandıkları bir araçtır. İlk çağ Kelt ve Latin Avrupa toplumlarında beyaz, saflığın başlıca simgesi olmuştur. Antik Roma'da seçimlere katılacak adaylar beyaz giyerlerdi. Zaten Latince beyaz anlamına gelen candidus kelimesi kökenini buradan almıştır. Sami dünyasından bu yana beyazın yan anlamı haline gelen bekaret, Vestaların şöyle diyor. Sami dünyasından bu yana beyazın yan anlamı haline gelen bekareti de Vesta rahibeleri korumuştur. 20. yüzyılın başına kadar saçların sarışınlığına bağlı olarak zambak rengindeki bir ten ideal kadın güzelliğinin öğelerinden biri olmuştur. Aristokratik ayrımın işareti, melek saflığının sembolü olan beyazlık aynı zamanda geometrinin de konusudur. Rönesans'ın estetik ölçütünce bir hanımefendi şu üç beyaz şeye sahip olmalı idi. Nedir sizce bu üç beyaz şey? Yorumları bekliyorum. O üç beyaz ama hanımların, hanımefendilerin sahip olması gereken üç beyaz şey. Bunu ayrıca sorayım. Evet. Ben de beyaz giyindim. Soruyorum sizlere, hanımefendilerin sahip olması gereken üç beyaz şey nedir? Evet, doğru yanıtları veren kişilere ne gibi bir armağanım olur? Bilmiyorum. Bakalım.
Beyaz taban değil. Beyaz oje de değil. Close to white. Ha, o şu beyazı istiyorsunuz. Evet, unsuz şeker değil. Neyse açıklıyorum. Beyaz topuk da değil, pembe topuk deseydiniz hadi daha anlardım ama o da pembe. Söyleyeceğim cevapları. Rönesans'ın estetik ölçütünce bir hanımefendi şu 3 beyaz şeye sahip olmalıydı. Doğru yanıtı veremediniz. Ben söylüyorum. Ten, eller ve ayaklar değil ve dişler. Beyaz ten, beyaz eller ve beyaz dişler. Ha, beyaz ojeler de diyebiliriz. Neden olmasın? El beyazsa, ten beyazsa el de beyaz olur aslında. Yani ama şu iş yapmayan el kasıt. Tarlada çalışmayan ten kasıt. Ben şu anda bronz tendeyim. Bu benim en bronz halim ama oradaki kasıt zaten tarlada çalışmamış, elleriyle yorulmamış, dişleri sağlam, çürük olmayan kadın. Evet, şimdi devam edelim. ...1854'te lekesiz doğum dogmasının 9. Pius tarafından kabul edilmesiyle Bakire Meryem'in renkleri arasında mavinin yanında yer almıştır. Oysa soylu genç kadınlar bekaretlerini kanıtlamak için sunaklara 18. yüzyıldan itibaren hep beyaz giysilerle giderlerdi. Hatta yine vaftiz edilen kişi ya da Kudas ayininde bulunan bir kişinin beyaz giymesi Tanrı tarafından seçilmiş ve günahlarından arınmış olduğunu gösterir. Aynı şekilde Mekke yolundaki hacı da kutsanmak için beyaz ihram giyerdi. 17. yüzyıla kadar bilhassa Fransa mahkemelerinde ve daha sonraları ayrıca genç kadınlar ve çocuklar yani meleklerin yasının da rengi olan beyaz meydanı ölüm konusunda siyaha bırakmıştır. Eskiden beyaz da bir matem rengi idi. Evet. Bunların ötesinde beyaz ilahi aydınlığın sembolü. Yani yüce bir nitelik. Papa'nın giysilerinin, rahiplerin tören giysilerinin, Tanrı'nın kuzusunun ruhaniliğin ve azizliğin rengi olmaya devam etmiştir. Eski ahit der ki, beni çörtük otuyla arındır ki saf olayım. Beni yıka ki kardan bile beyaz olayım. Temizlik, hükümdarlık ve sağlıkla da ilgili. Şimdi o kısmı okuyacağım. Temizlik, hükümdarlık, sağlık. Nerede benim diğer beyaz ayakkabılarım? Ters giyiyorum. Yeni bölüme geçerken ayakkabı değiştireyim dedim bari. Yüzyıllardan beri temizlik, vücut ve mahremiyetle ilişkilendirilen çarşaflardan iç çamaşırlara kadar kullanılan bu renk önceleri dar anlamında sonradan mecazi anlamda kullanılmış olup lekesiz beyazlığı yani namusu çağrıştırır. Beyaz bir kaz deyimi hiçbir kötü niyeti olmayan genç kız anlamındadır. Ya da bir davadan aklanarak çıkmak da beyazla iniltilidir. Ateşkes ile barışın rengi olan beyaz, Antik Roma'da ise azat edilenlerin giysilerinin rengidir. Helen dünyasında Pegos kelimesi beyazın 3 anlamı ile bağdaştırılır ve kanatlı Pegasus atına hayat verir.
Kraliyeti ve iktidarı temsil eden beyaz boğalara mitolojide Minotauros'un babası, yani şöyle diyor: kraliyeti ve iktidarı temsil eden beyaz boğalara mitolojide ve kurban törenlerinde sıklıkla rastlanırdı. Şöyle diyor: Minotauros'un babası bir boğaydı. Zeus Europa'yı beyaz bir boğaya dönüştürerek kaçırdı. Yani bu beyaz boğa sembolü de var. Beyaz aynı zamanda Fransız eski rejimin rengi ve 17. ve 18. yüzyıllarda Fransız piyadelerinin üniformalarında da kullanılan baskın bir renkti. Cumhuriyetçi olan mavilerin aksine Fransız devrimi boyunca beyazlar monarşistti. Modern Batı'da beyaz ayrıca eksikliğin de rengidir. Beyaz geceler deyimi uykusuz geçen geceler anlamına geliyordu. Beyaz büyü içinde kötülük barındırmayan büyü manasında, beyaz sınavlar ise ortada kaybedecek bir şey olmadan girilen sınavlardı. Bakın beyazın böyle bir net anlamının olması da, ama tabii beyaz büyü, beyaz sınav, beyaz gece, yani birbirinin zıttı olarak beyaz yalan deyince de doğru yalan olmayan şey gibi. Karın ve soğuğun rengi beyaz aynı zamanda yaşlılığın ve beyaz saçların, hastalık ve hastanelerin, ölümün, kemiklerin ve kefenin rengidir. Doğaüstü varlıkların, hayaletlerin ve ruhların rengidir. Buna rağmen beyazın bir diğer anlamı da ışık ve sevinçtir. Kim yenerse böyle beyaz giysiler giyecektir der Aziz Yuhanna Apokalips'te. Parayı aklamak deyimi, yasa dışı yollardan edinilmiş parayı bir dizi operasyona tabi tutmak anlamına gelmektedir. Böylece paranın yasa dışı, sahtekarlık kökeni anlaşılmaz hale gelir. Bir de ezoterizm sözlüğüne bakacağım. Orada beyaz var mı? Bakalım. Yoksa size mitolojiden yine bir parça okuyacağım. Evet. Şöyle bakayım, siz benim sorularımı hiç cevaplayamadınız. Bugün ayın 13'ü mü? Yok, değil. Ayak bakımım zor olmuyor. Zaten güzeller. Evet, olacak. Kıdemli Savaşçı yayını da olacak. İmparator yayını olacak. Hatta kısa bir Patreon yayını dahi yapabilirim. Ağzım kaç numara diye anladım. Ayaklarım 37 numara. Mükemmel ayak boyu. Evet. Kameraya çok mu uzanmıyor? Bence öyle değilim. Bir bakalım. Burada var mı ezoterizm sözlüğünde beyazı bulabilecek miyiz? Neden bahsediyor biliyor musun? Beyaz çiçek var. Simyacılar için beyaz çiçek daha çok gazel dili ve eğreti otunu sembolize eder. Beyaz kardeşlik varmış. Altın Şafak'ın menşei efsanesinde, sözde 1865 yılında İngiliz Gülhaçlılar topluluğunun kuran gizli bir Tibet tarikatı. Burada fazla bir şey yok. Size bir şey okuyacağım. Bir parça daha okuyacağım. Çok mitoloji istediniz. Kısa bir şey okuyacağım.
yaklaşık, yani 1,5 sayfalık, 2 sayfalık bir bölüm okuyacağım size. Beyaz renkle bir bağdaştırdım yani, olabilir dedim. Böyle şimdi yan karakterleri okuyorum ya. Şimdi geçenlerde size sirenlerle ilgili okuma yaptığım zaman neden bahsetmiştim? Muzlar demiştim ama Musalar mı, Müzler mı? Musalar, Musas falan da deniyor, Musas. İşte şimdi onu okuyacağım sizlere. Bu sefer de ayakkabı değiştirdim yine. Pindaros, Musaların kökeni hakkında şunları söyler. Titanların yenilmesinin ardından gök cisimleri Zeus'a tanrıların muazzam başarılarını şarkıda ölümsüzleştirecek varlıklar yaratması için yalvarır. Zeus bu yakarışa cevap olarak Minemosne diyor ile beraberliği sonucunda 9 Musa'nın babası olur. Bir dakika, bunun tam okunuşu Minemosni. Yani şöyle bir şey, bellekle birlikte oluyor Zeus ve bellekle birlikte olması sonucunda 9 Musa'nın babası oluyor. Apollo'nun udu Baba Zeus'un Olimpos'taki azametli sarayında oturan tanrıların kalplerini ferahlatan tatlı melodilere eşlik eder. Musalar da şimdiki, geçmiş ve gelecek zamana dair şarkılar söylerdi. Doğayla bağlantıları açısından bakıldığında Musaların aslen pınar perileri olduğunu şüphe yoktur. Musalar ilk önce derelerin dik ve kayalık dağlardan düzlüklere, tatlı dalgalar halinde aktığı Teselya'daki Olimpos Dağı'nın doğu yamacında yer alan Pierya'da saygı görmeye başlamıştır. Bahsi geçen doğal müzik algısı, şarkıları seven bu tarz tanrıçaların varlığına dair bir inanış doğurmuştur. Ardından ilahelerin mevkileri Olimpos'un yamaçlarından Boeotia'daki Helikon Dağı'na ya da eteklerinde kendileri için kutsal sayılan Kastelian Pınarı'nın kaynağının bulunduğu Parnasos Dağı'na taşınmıştır. Her ne kadar bazen vazoların üzerindeki müzik aletleriyle tasvir edilmiş olsalar da Musalar aslında yalnızca şarkı tanrıçalarıydı. Erken dönemlerde ya bir koro içinde ya da grup halinde betimlenmişlerdir. Daha sonraki dönemlerinde ise sanatın belli dallarını kontrol ettikleri için her birine ayrı vazifeler yüklenmiştir. İsimleri Kleio, Melpomene, Terpsikore, Polimnia, Thalia, Urania, Euterpe, Erato ve Kalliope'dir. Ay, zormuş isimler. Yani bunları ilk defa okuyunca biraz şey oluyor, insan zorlanıyor. Sanatın muhtemelen Aleksandria Okulu döneminde gerçekleştirilen bölümlenmesine göre Kalliope yaygın olarak epik şiir ve bilimi temsil eder. Simgeleri parşömen rulosu ve kalemdir. Kleio tarih musasıdır ve benzer biçimde kağıt rulosu ve kalemle tasvir edilir. Bu nedenle Kalliope'den ayırt etmesi bazen güçtür. Euterpe lirik şiiri temsil eder ve çifte flütüyle kolayca ayırt edilir. Trajedi musası olan Melpomene genellikle dramatik bir maske ve
bir değnek ya da kılıç ve asma yapraklarından bir çelenkle görünür. Terpsikore dans musasıdır ve bir ud ile mızraba sahiptir. Eratio'ya geometri, mimik ve sanatı ve erotik müzik tahsis edilmiştir. Genellikle büyük ve yaylı bir müzik aleti taşır. Komedi musası olan Thalia ise komik maskesi, sarmaşıktan çelengi ve asası ile ayırt edilir. Polymnia daha ciddi olan dini şarkıları söylemekten sorumludur. Sıkıca etrafına sarılmış elbisesi ciddi ve düşünceli çehresiyle kolayca ayırt edilir. Fakat kendine özgü hiçbir simgesi bulunmaz. Son olarak gökbilimi musası olan Urania bir elinde göklere ait bir küre, diğerinde küçük bir değnek tutar. Avrupa'da birkaç müze, muhtemelen en iyisi Vatikan Müzesi'nde bulunan Antik Musa heykel grubuna sahiptir. Melpomene ve Euterpe'ye ait çizimlerimiz bu gruptan kopyalanmıştır. Orada biraz resimler var kitapta. Romalılar birçok şarkı ve kehanette pınar perilerini kutsal saymışlardır. Bunların arasında Numa hikayesinden Egeria çok iyi bilinir ve Romalı yazarlar bu tanrıçaları istedikleri gibi Musalarla özdeşleştirmiş gibi duruyor diyor. Evet, biraz yanaşayım şöyle. Yaklaşayım. Evet. Rica ederim. Bakayım şarjım da. Her şey üst üste geldi. Evet, bugünkü yayınım da bu kadar. Evet, yayın olacak. Ne kadar bu yoğunluk olsa da. Evet. Ne yarın olsun? Evet, görüşmek üzere diyorum herkese. Hoşça kalın. Belki bu hafta içi bir yayın da yapmayı düşünüyorum. Yine belki bir seyahatler falan olabilir. O zaman dedim ki eylül dönemine de girdik. Neden hafta içi bir yayın yapmıyorum? Belki şöyle bir şey, cumartesi yayınını da cuma yapacağım. İşte böyle. Görüşmek üzere diyorum. Yorum yapmayı, beğenileri unutmayın. Buradan bana katıla üye olabilirsiniz. Instagram'dan olabilirsiniz ya da Patreon'dan üye olabilirsiniz. Tercih size kalmış. Arada ufak farklar var tabii. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Bay bay. Hoşça kalın. Görüşürüz.